Kala nazikçe küçük saçını emzirdi ve sessizce merak etti. Neden bu çocuk, diğer annelerin küçük maymunları gibi güç ve çeviklik kazanmıyordu? Neredeyse bir yıl geçmişti. Küçük adam Kala'nın eline geçeli bir yılı doldurmuştu. Ama hala yalnız başına yürüyemiyor, tırmanamıyordu. Vay canına, ne kadar aptaldı. Kala bazen yaşlı kadınlarla konuşuyordu. Ama hiçbiri anlayamıyordu. Bu çocuk neden bu kadar yavaş, bu kadar geri kalıyordu? Kendi başına yiyecek bile bulamıyordu. Üstelik Kala'nın yanına geleli tam 12 ay olmuştu. Eğer bilselerdi, bu çocuğun dünyaya gelmeden önce 13 ay geçirdiğini bilselerdi, Kala'nın sahipliğini kesinlikle umutsuz görürlerdi. Zira kendi kabilelerinin küçükleri 2, en fazla 3 ayda, bu küçük yabancının 25 ayda ulaştığı noktaya çoktan geliyordu. Kala'nın kocası Tablat çok sinirleniyordu. Eğer dişi olmasaydı ve çocuğu bu kadar dikkatle izlemeseydi, onu çoktan ortadan kaldırırdı. O asla büyük bir maymun olmayacak, diye savundu Tablat. Onu her zaman taşımak, her zaman korumak zorunda kalacaksın. Kabile için ne faydası olacak bu çocuğun? Hiçbiri. Sadece bir yük. Onu uzun otların arasında sessizce uyutmaya bırak. Böylece yaşlılığımızda bizi koruyacak, daha güçlü maymunlar taşıyabilirsin. Asla, kırık burun, diye yanıtladı Kala. Eğer onu taşımam gerekiyorsa, sonsuza dek taşırım. Sonra Tablat, Kerçak'a gitti. Ondan Kala üzerinde otorite kullanmasını, küçük Tarzan'ı vermeye zorlamasını istedi. Çünkü Tarzan, bu isim ona verilmişti. Küçük Lord Greystoke'a ve bu isim, beyaz tenli, anlamına geliyordu. Ama Kerçak bunu Kala'ya söylediğinde, Kala kaçmakla tehdit etti. Eğer çocukla huzur içinde bırakılmazsa gidecekti. Ve bu, orman halkının devredilemez haklarından biriydi. Kala temiz, genç bir kadındı. Onu kaybetmek istemiyorlardı. Artık onu rahatsız etmediler. Tarzan büyüdükçe, daha hızlı adımlar attı. 10 yaşına geldiğinde mükemmel bir tırmanıcı olmuştu. Yerde ise küçük kardeşlerinin güçlerinin çok ötesinde şeyler yapabiliyordu. Birçok açıdan onlardan farklıydı. Kurnazlığıyla sık sık herkesi şaşırtıyordu. Ama güç ve boyut açısından yetersizdi. Zira 10 yaşında büyük antropoidler tamamen büyümüştü. Bazıları 6 feet'ten fazla yüksekliğe sahipti. Küçük Tarzan ise hala yarı yetişkin bir çocuktu. Ama tam bir çocuk. Çocukluğundan beri dev annesinin tavrıyla elleriyle daldan dala sallanıyordu. Yaşlandıkça her gün saatlerce ağaç tepelerinde kardeşleriyle koşuyordu. Ormanın baş döndürücü yüksekliklerinde 20 feet uzağa atlayabilirdi. Yaklaşan bir kasırganın yolunda vahşice sallanan bir uzvu hatasız bir hassasiyetle kavrayabilirdi. Uzuvdan uzuva hızla inerek 20 feet aşağıya inebilir, ya da en yüksek tropikal devin tepesine bir sincap kadar kolay ve hızlı tırmanabilirdi. Henüz 10 yaşındaydı. Ama ortalama 30 yaşındaki bir adam kadar güçlüydü. En deneyimli sporcunun hayal edemeyeceği kadar çevikti. Ve gün be gün, gücü artıyordu. Bu vahşi maymunlar arasındaki hayatı mutluydu. Çünkü başka bir yaşam hatırlamıyordu. Küçük ormanının ve aşina olduğu vahşi hayvanların ötesinde başka bir şeyin var olduğunu bilmiyordu. Neredeyse 10 yaşındaydı ki, büyük bir farkı fark etmeye başladı. Kendisiyle arkadaşları arasındaki o derin farkı. Küçük bedeni güneşte kahverengiye yanmıştı. Ve aniden yoğun bir utanç duygusu kapladı içini. Çünkü fark etti, tamamen tüysüzdü. Sanki alçak bir yılan ya da başka bir sürüngen gibiydi. Bunu önlemek için baştan ayağa çamura bulandı. Ama çamur kurudu ve düştü. Üstelik o kadar rahatsız edici hissettirdi ki, utancı rahatsızlığa tercih etmeye karar verdi. Kabilenin sık sık gittiği yüksek arazide küçük bir göl vardı. Ve işte orada, Tarzan ilk kez kendi yüzünü gördü. O berrak, durgun suyun göğsünde. Kurak mevsimin sıcak bir gününde, kuzeni ile birlikte içmeye gitmişlerdi. Eğilip suya baktıklarında, iki küçük yüz sakin havuzda aynalaşıyordu. Yanındaki maymunun vahşi ve korkunç hatları, eski bir İngiliz hanesinin aristokrat soyundan gelen biriyle yan yanaydı. Tarzan dehşete düştü. Tüysüz olmak zaten kötüydü, ama böyle bir yüze sahip olmak. Diğer maymunların ona bakabiliyor mu diye merak etti. O küçük ağız yarığı ve o zayıf beyaz dişler. Yanlarındaki daha şanslı kardeşlerinin güçlü dudakları ve güçlü dişleriyle kıyaslanınca ne kadar zavallı görünüyordu. Ve küçük sıkışmış burnu, o kadar inceydi ki yarı aç görünüyordu. Yoldaşının geniş burun delikleriyle karşılaştırınca kızardı içinden. Ne cömert bir burundu o. Yüzünün yarısına yayılıyordu.
Bu kadar yakışıklı olmak kesinlikle çok iyi bir şey olmalı, diye düşündü zavallı küçük Tarzan. Ama kendi gözlerini gördüğünde, işte bu son darbeydi. Kahverengi bir leke, gri bir daire ve sonra boş beyazlık. Korkunç, yılanlarda bile bu kadar tuhaf gözler yoktu. Yüz hatlarını bu kadar derin düşünürken, arkasındaki uzun otların ayrıldığını duymadı. Büyük bir beden, kendini ormanda gizlice ilerletiyordu. Yoldaşı maymun da duymadı. Çünkü içiyordu. Suyun sesi ve tatmin gurultuları, davetsiz misafirin sessiz yaklaşmasını bastırıyordu. Çömelmiş ikisinin 30 adım gerisinde. Sabor bekliyordu. Devasa aslan kız, kuyruğunu kırpıyordu. Dikkatlice büyük yumuşak patisini öne uzattı, sessizce koydu. Sonra bir diğerini kaldırdı. Böylece ilerledi. Karnı alçak, neredeyse yere değiyordu. Harika bir kedi, avına saldırmaya hazırlanıyordu. Şimdi iki habersiz küçük çocuğa 10 adım mesafedeydi. Dikkatlice arka ayaklarını vücudunun altına çekti. Büyük kaslar, parlak derinin altında yuvarlana yuvarlana geriliyordu. O kadar alçak çökmüştü ki yere yaslanmış gibiydi. Sadece parlak sırtın yukarı doğru eğilmesi ele veriyordu onu, ilkbaharın gelmesini bekleyen bir yay gibi. Artık kuyruğunu çırpmıyordu. Sessiz ve tam duruyordu. Bir an, sanki taşa dönüştü. Sonra korkunç bir sesle çığlık attı. Sabor, bilge bir avcıydı. Daha az bilge biri için bu vahşi çığlık aptalca görünebilirdi. Sessizce atlasaydı, kurbanlarının üstüne düşmüş olurdu. Peki o yüksek çığlık neydi? Ama Sabor, orman halkının olağanüstü hızını ve neredeyse inanılmaz işitme güçlerini biliyordu. Onlar için bir bıçağın çimene ani sürtünmesi bile en yüksek çığlık kadar etkili bir uyarıydı. Ve Sabor biliyordu. O büyük sıçrayışı hiçbir sesle yapamayacağını. O vahşi çığlık bir uyarı değildi. Zavallı kurbanları bir anlık korkudan dondurmak için seslendirilmişti. Ve bu bir an, güçlü pençelerin yumuşak etlere batması için yeterliydi. Maymun söz konusu olduğunda, Sabor doğru hesaplamıştı. Küçük adam çömelerek titredi. Ama o titreyiş yeterliydi. Sonunu mühürleyen tek bir an. Ancak çocuk adam Tarzan için durum farklıydı. Tehlikeler arasında geçen bir hayat, ona acil durumlarda özgüvenle hareket etmeyi öğretmişti. Zihninin hızı, maymunlarınkinden çok daha üstündü. Bu yüzden Sabor'un çığlığı, küçük Tarzan'ın beynini ve kaslarını aynı anda harekete geçirdi. Önünde küçük gölün derin suları vardı. Arkasında ise kesin ölüm. Yırtılan pençeler ve ezilen dişler altında acımasız bir son. Tarzan her zaman sudan nefret etmişti. Sadece susuzluğunu gidermek için katlanırdı ona. Nefret ediyordu, çünkü onu soğukla, rahatsızlıkla, yağmurlarla, gök gürültüsüyle, şimşekle ve korkuyla özdeşleştiriyordu. Vahşi annesi ona gölün derin sularından kaçınmayı öğretmişti. Üstelik küçük Nita'nın sessiz yüzeyin altına battığını ve bir daha geri dönmediğini görmemişti, sadece birkaç kısa hafta önce. Ama hızlı zihni, iki kötülükten daha azını seçti. Sabor'un çığlığı ormanın sessizliğini daha zor bozmuştu ki büyük canavar sıçramasının yarısını bile örtememişti. Tarzan soğuk suyun yaklaştığını hissetti, kafasıyla birlikte. Yüzemiyordu. Su çok derindi. Ama tek bir özgüven kırıntısını bile kaybetmedi. Ellerini ve ayaklarını hızla hareket ettirerek yukarı çıkmaya çalıştı. Tesadüfen bir köpeğin yüzerken kullandığı harekete benzer bir şey yaptı ve birkaç saniye içinde burnu suyun üstündeydi. Devam ederek hem orada kalabileceğini, hem de ilerleyebileceğini fark etti. Bu yeni keşif karşısında hem şaşırmış hem de sevinmişti. Ama düşünmeye vakit yoktu. Şimdi kıyıya paralel yüzüyordu. Ve işte orada gördü, zalim canavarın küçük oyun arkadaşının hareketsiz bedenine çömeldiğini. Aslan kadın Tarzan'ı dikkatle izliyordu. Kıyıya geri dönmesini bekliyordu. Ama Tarzan'ın öyle bir niyeti yoktu. Bunun yerine, kabilesine özgü sıkıntı çağrısını yüksek sesle bağırdı. Sabor'un pençelerinin altında kurtarıcı bulamayanlar için bir yardım çığlığıydı bu. Neredeyse anında uzaktan bir yanıt geldi. Kısa süre içinde 40 ya da 50 büyük maymun, ağaçların arasından hızla ve görkemle sallanarak trajedi sahnesine ulaştı. Önde Kala vardı. Çünkü en sevdiğisinin sesini tanımıştı. Ve yanında, Sabor'un altında ölü yatan küçük maymunun annesi vardı. Maymunlar Sabor'dan daha güçlüydü, daha donanımlıydı. Aslan kadın bu öfkeli yetişkinlerle karşılaşmak istemedi. Nefret dolu bir hırlamayla hızla çalılıklara atladı ve kayboldu. Tarzan şimdi kıyıya yüzdü. Hızla kuru karaya tırmandı.
Serin suların verdiği tazelik ve coşku içini kaplamıştı. Ve o günden sonra, hiçbir fırsatı kaçırmadı. Gölde, derede ya da okyanusta, her gün dalmak için. Uzun süre kala bu manzaraya alışamadı. Çünkü ona göre insanlar zorlandıklarında yüzebiliyordu. Suya girmeyi sevmiyorlardı. Ve bunu asla gönüllü yapmazlardı. Aslan kadınla olan bu macera, Tarzan'a tatlı anılar bıraktı. Çünkü böyle olaylar, günlük hayatının monotonluğunu kıran tek şeydi. Aksi takdirde hayat, yiyecek aramak, yemek yemek ve uyumakla dolu sıkıcı bir döngüydü. Ait olduğu kabile yaklaşık 25 kişiden oluşuyordu. Deniz kıyısı boyunca kilometrelerce, iç kesimlerde ise yaklaşık 50 mil dolaşıyorlardı. Bu yolu neredeyse sürekli geçiyorlardı. Bazen aylarca bir bölgede kalıyorlar. Bazen bölgeyi birkaç günde geçip gidiyorlardı. Yiyecek temini, iklim koşulları ve tehlikeli hayvanlar bu rotayı belirliyordu. Ama Kerçak sık sık onları uzun yürüyüşlere sürüklüyordu. Sadece aynı yerde kalmaktan sıkıldığı için. Geceleri karanlığın kapladığı yerde uyuyorlardı. Bazen başlarını, daha nadiren bedenlerini büyük fil kulağı yapraklarıyla örtüyorlardı. 2 ya da 3 kişi birbirine sarılmış yatabilirdi. Gece soğuksa birbirlerinin kollarında ısınırlardı. Ve böylece Tarzan, yıllarca her gece kalanın kollarında uyumuştu. Başka bir ırktan bu çocuğu, devasa ve vahşi bir yaratığın bu kadar sevmesi anlaşılması güç bir şeydi. Ama Kala, büyük kıllı bedeninde tüm o sevgiyi barındırıyordu. Eğer yaşasaydı, güzel genç annesine ait olacak olan sevgiyi, itaatsizlik ettiğinde onu terbiye ederdi, doğru. Ama asla zalim olmazdı. Azarlamaktan çok okşardı onu. Eşi Tablat ise her zaman Tarzan'dan nefret etmişti. Birkaç kez onun genç kariyerini sonlandırmaya çok yaklaşmıştı. Tarzan da bu duyguyu karşılıksız bırakmıyordu. Üvey babasını rahatsız edebileceği her anı değerlendirirdi. Annesinin kollarının ya da yüksek ağaç dallarının güvenliğinden, yüz buruşturmalar ve hakaretler savururdu ona. Üstün zekası ve kurnazlığı, Tablat'ın hayatına binlerce şeytani oyun katmasını sağlıyordu. Çocukluğunun ilk yıllarında uzun otları bükerek ve birbirine bağlayarak ip yapmayı öğrenmişti. Bu iplerle Tablat'ı sonsuza dek şaşırtıyor ya da onu bir daldan asmayı deniyordu. Sürekli oynayarak ve deneyerek, kaba düğümler bağlamayı öğrendi. Kayan ilmek yapmayı öğrendi. Ve bunlarla o ve genç maymunlar eğleniyordu. Tarzan'ın yaptıklarını yapmaya çalışıyorlardı. Ama sadece Tarzan gerçekten başarabiliyordu. Bir gün böyle oynarken, ipini kaçan bir yoldaşına fırlattı, diğer ucunu elinde tutarak. İp tesadüfen tam olarak koşan maymunun boynuna düştü. Ve onu aniden şaşırtıcı bir duraklamaya zorladı. Ah, işte yeni bir oyun. Güzel bir oyun, diye düşündü Tarzan. Hemen numarayı tekrarlamaya çalıştı. Ve böylece, özenli ve sürekli pratikle, ip atma sanatını öğrendi. Gerçekten de, Tablat'ın hayatı yaşayan bir kabustu. Uyurken, uyanıkken, gece ya da gündüz, o sessiz ipin ne zaman boynuna kayacağını, neredeyse canını alacağını asla bilemezdi. Kala cezalandırdı. Tablat intikam yemini etti. Yaşlı Kerçak fark etti, uyardı, tehdit etti. Ama hepsi boşunaydı. Tarzan hepsine meydan okumaya devam etti. İnce, güçlü ip, Tablat'ın en beklemediği anda boynuna vururdu. Diğer maymunlar Tablat'ın bu halinden sınırsız eğlence alıyordu. Çünkü kırık burun, kimsenin sevmediği, hoş olmayan yaşlı bir adamdı. Tarzan'ın zeki küçük zihninde pek çok düşünce dönüp duruyordu. Ve bunların arkasında, ilahi akıl gücü vardı. Eğer uzun koluyla maymun arkadaşlarını yakalayabiliyorsa, neden Sabor'u, aslan kızı yakalayamasın? Bu bir düşüncenin tohumuydu. Ama bilinçli ve bilinçaltı zihninin birlikte çalışmasıyla, muhteşem bir başarıya dönüşmek üzere yazılmıştı. Ama bu, ilerleyen yıllarda gelecekti. Kabilenin dolaşması onları sık sık o kapalı ve sessiz kulübenin yakınına getiriyordu. Küçük, karayla çevrili liman yanındaki o kulübeye. Tarzan için burası, her zaman tükenmez bir gizem ve zevk kaynağıydı. Perdeli pencerelerden bakardı. Ya da çatıya tırmanıp bacanın siyah derinliklerine bakardı. O güçlü duvarların içinde yatan bilinmeyen mucizeleri çözmeye çalışırdı. Boşuna. Çocukça hayal gücü, içerideki harika yaratıkları canlandırıyor ve girememek, girmek isteğini 1000 kat artırıyordu. Saatlerce çatıda ve pencerelerde tırmanarak giriş yolu bulmaya çalışabilirdi. Ama kapıya pek dikkat etmemişti. Çünkü kapı da duvarlar kadar sağlam görünüyordu.
Sabor ile yaşanan maceradan sonraki bir ziyarette, kulübeye yaklaşırken Tarzan uzaktan fark etti. Kapı, yerleştirildiği duvardan bağımsız bir parça gibi görünüyordu. Ve ilk kez, bunun uzun zamandır aradığı giriş olabileceğini düşündü. Kabini ziyaret ettiğinde genellikle yalnızdı. Çünkü maymunlar bu yere hiç sevgi duymuyordu. Gök gürültüsü çubuğunun hikayesi 10 yıl boyunca beyaz adamı efsaneleştirmişti. Terk edilmiş bir ev, maymunlar için tuhaflık ve korku dolu bir atmosferdi. Kulübeyle kendi bağlantısının hikayesi hiç anlatılmamıştı ona. Maymunların dili o kadar az kelime içeriyordu ki, kulübede gördükleri hakkında, o garip insanlar ve eşyalar hakkında konuşacak kelimeler yoktu. Ve böylece Tarzan yeterince büyümeden çok önce, konu kabile tarafından unutulup gitmişti. Kala, babasının garip bir beyaz maymun olduğunu biliyordu. Ama Kala'nın kendi annesi olmadığını bilmiyordu. O gün doğrudan kapıya gitti. Saatlerce menteşeleri, düğmeyi ve mandalları inceledi. Sonunda doğru kombinasyonu buldu. Kapı şaşkın gözlerinin önünde açıldı. Birkaç dakika boyunca içeri girmeye cesaret edemedi. Ama sonunda gözleri iç mekanın loş ışığına alıştı ve yavaş yavaş içeri girdi. Zeminin ortasında bir iskelet vardı. Tüm et kalıntıları çoktan yok olmuştu. Bir zamanlar küf tutmuş ve çürümüş kıyafet kalıntıları hala kemiklere yapışıyordu. Yatağın üzerinde de benzer korkunç bir şey vardı. Ama daha küçük. Ve yakınında küçük bir beşik, içinde üçüncü bir iskelet. Uzun zamandır ölü bir günün korkunç trajedisinin bu kanıtları. Tarzan'ı fazla etkilemedi. Vahşi orman hayatı onu ölüm manzaralarına alıştırmıştı. Kendi babası ve annesinin kalıntıları olduğunu bilmiyordu. Odanın mobilyaları ve diğer eşyaları, işte dikkatini gerçekten çeken buydu. Birçok şeyi dikkatle inceledi. Garip aletler, silahlar, kitaplar, kağıtlar, giysiler. Orman kıyısının nemli atmosferine rağmen zamanın yıkımlarına dayanan azıcık şey. Sandıkları ve dolapları açtı. Küçük deneyimini şaşırtan pek çok şey buldu. Ve kitaplarda içeriğin çok daha iyi korunduğunu fark etti. Başka şeylerin yanı sıra, keskin bir av bıçağı buldu. Hemen parmağını kesti. Yılmadan devam etti. Ahşap parçaları kesip doğrayabildiğini keşfetti. Masa ve sandalyeler, bu yeni oyuncakla. Uzun süre bu onu eğlendirdi. Ama sonunda yoruldu ve keşiflerine devam etti. Kitaplarla dolu bir dolapta parlak bir kitap buldu. Renkli resimler, bir çocuğun resimli alfabesiydi. A, yayla ateş eden okçu anlamına gelir. B ise adı Joe olan çocuk. Fotoğraflar onu çok etkiledi. Kendi yüzüne benzeyen maymunlar vardı. Ve ilerleyen sayfalarda, M harfinin altında, her gün ormanın ağaçları arasında süzülürken gördüğü küçük maymunlar. Ama kendi halkına benzer hiçbir resim yoktu. Kerçağa, tablata ya da kalaya benzer tek bir şey bile. İlk başta yapraklardan küçük figürleri seçmeye çalıştı. Ama kısa sürede gördü ki gerçek değillerdi. Ne olduklarını bilmiyor, nasıl tanımlayacağını da bilmiyordu. Tekneler, trenler, inekler ve atlar, onun için pek anlamsızdı. Ama renkli resimlerin altında beliren tuhaf küçük figürler daha da kafa karıştırıcıydı. Garip bir böcek olabilir miydi bunlar? Bacakları olan ama gözü ve ağzı olmayan bir şey. İşte bu, harflerle ilk tanışmasıydı. Ve 10 yaşından fazlaydı. Tabii ki daha önce hiç baskı görmemişti. Yazılı bir dilin var olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Kimsenin okurken olduğunu hiç görmemişti. O halde, küçük çocuğun bu garip figürlerin anlamını tahmin edememesi ne şaşırtıcı. Kitabın ortalarına yakın eski düşmanı Sabor vardı. Aslan kız ve daha ileride, yılan Histah'ın kıvrılmış hali. Gerçekten çok sürükleyiciydi. 10 yılında hiçbir şey onu bu kadar büyülememişti. O kadar dalmıştı ki yaklaşan alacakaranlığı fark etmedi, ta ki şekiller tamamen bulanıklaşana kadar. Kitabı tekrar dolaba koydu. Kapıyı kapattı. Hazinesini başkalarının bulup yok etmesini istemiyordu. Çıkarken kapıyı kapattı, kilitlemeyi henüz bilmiyordu. Ama gitmeden önce yerde yatan av bıçağını fark etti. Onu aldı ve yanına koydu. Arkadaşlarına göstermek için. Ormana doğru sadece bir düzine adım atmıştı ki, büyük bir form yükseldi. Alçak bir çalılığın gölgelerinden önüne çıktı. İlk başta kendi halkından biri sandı. Ama bir an sonra fark etti. Bu Bolgani'ydi. Devasa goril. O kadar yakındı ki kaçma şansı yoktu. Ve küçük Tarzan bunu biliyordu. Hayatı için ayağa kalkmalı, savaşmalıydı. Çünkü bu büyük yaratıklar, kabilesinin ölümcül düşmanlarıydı.
Tarzan tam yetişkin bir maymun olsaydı, gorile karşı şansı az da olsa vardı. Ama sadece küçük bir İngiliz çocuğuydu. Her ne kadar inanılmaz derecede kaslı olsa da, bu acımasız düşmana karşı gerçek bir şansı yoktu. Yine de, damarlarında en güçlü dövüşçülerin kanı akıyordu. Ve arkasında vahşi bir ormanın verdiği eğitim. Korkuyu bilmiyordu. Küçük kalbi daha hızlı atıyordu. Ama bu maceranın heyecanından. Kaçabilecek bir fırsat olsaydı kaçardı. Ama yargısı ona kaçmanın imkansız olduğunu söylüyordu. Bu yüzden büyük düşmanıyla doğrudan ve cesurca yüzleşti. Tek bir kas titremesi, tek bir panik belirtisi olmadan. Vahşiyle saldırının ortasında bile karşı yumruklar attı. Devasa bedene kendi bedeniyle, kapalı yumruklarla. Bir file saldıran sinek gibi, ama boşuna değildi. Bir eli hala babasının kulübesinde bulduğu bıçağı sıkıca tutuyordu. Vahşi vururken, ısırırken, çocuk yanlışlıkla bıçağın ucunu tüylü göğse yöneltti. Bıçak vücuduna derinlemesine battığında, goril acı ve öfkeyle çığlık attı. Ama çocuk o kısa saniyede öğrenmişti. Keskin oyuncağın nasıl kullanılacağını ve yırtıcı yaratık onu yere sürüklerken, bıçak defalarca indi. Kabzasına kadar göğsüne saplandı. Goril, türünün tarzına göre savaşıyordu. Korkunç darbeler indirdi. Açık eliyle, çocuğun boğazını ve göğsünü yırttı güçlü dişleriyle. Bir an için şiddetli bir çılgınlıkla yerde yuvarlandılar. Daha fazla, daha zayıf, yırtılmış ve kanayan kol bıçakla bir kez daha isabet aldı. Sonra küçük beden spazmodik bir sarsıntıyla sertleşti. Ve Tarzan, genç Lord Greystoke, çürüyen yaprakların üzerinde baygın halde kaldı. Ormanın halısı üzerinde, 1 mil gerideki kabilede, goril ve herhangi bir tehlike olduğunda, Kerçak halkını bir araya çağırdı. Kısa süre sonra Tarzan'ın kayıp olduğu ortaya çıktı. Tablat şiddetle karşı çıktı yardım göndermeye. Kerçak da garip küçük şeyden hoşlanmıyordu. Tablatı dinledi, omuzlarını silkti ve yaprak yığınına geri döndü. Ama Kala farklı düşünüyordu. Tarzan'ın olmadığını öğrenir öğrenmez, daldan dala uçarak gorillerin çığlıklarının hala duyulduğu yöne fırlattı kendini. Karanlık çökmüştü. Erken bir ay hafif ışığını yayıyordu. Ormanın yoğun yaprakları arasında garip, grotesk gölgeler oluşturuyordu. Ara sıra parlak ışınlar yere sızıyordu. Ama çoğunlukla sadece o sıtayıcın karanlığı daha da vurguluyordu. Devasa bir hayalet gibi. Kala sessizce ağaçtan ağaca sallanıyordu. Hızla ilerliyor, orman yaşamı hakkındaki bilgisiyle önündeki trajediyi bir film gibi gözünde canlandırıyordu. Gorillerin çığlıkları, ölümcül bir savaşta olduğunu ilan ediyordu. Aniden bu çığlıklar kesildi ve sessizlik, ölüm gibi çöktü tüm ormana. Kala anlayamıyordu. Sonunda Bolgani'nin sesi acı dolu bir iniltiyle yükselmişti. Ama ona hiçbir ses gelmemişti ki düşmanın kim olduğunu belirleyebilsin. Küçük Tarzan'ın büyük bir boğa gorilini yok etmesi imkansızdı. Ve böylece, seslerin geldiği yere yaklaştıkça daha temkinli hareket etti. Yavaşladı. En alt dallardan dikkatle geçti. Ay ışığının savaş izlerini aydınlatacağı bir boşluğu arzuladı. Kısa süre sonra buldu onları. Küçük bir açıklıkta, parlak ay ışığı altında. Yırtılmış ve kanlı küçük Tarzan. Yanında ise taş gibi ölü, büyük bir boğa gorili. Alçak bir çığlıkla Kala Tarzan'ın yanına koştu. Zavallı, kanla kaplı bedeni göğsüne çekti, bir yaşam belirtisi dinledi. Ve duydu. Hafifçe, küçük kalbin zayıf atışını. Nazikçe onu mürekkep ormanın içinden kabilenin yattığı yere taşıdı. Günlerce, gecelerce yanında nöbet tuttu. Ona yiyecek ve su getirdi. Acımasız yaralarından sinekleri ve diğer böcekleri temizledi. Tıp ya da cerrahi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sadece yaraları yalayabildi ve böylece temizledi. Doğanın şifa gücünün daha hızlı işlemesine izin verdi. İlk başta Tarzan hiçbir şey yiyemiyordu. Vahşi bir delirio içinde oradan oraya yuvarlanıyor, ateşle yanıyordu. Tek istediği suydu ve Kala bunu ona tek bir yolla getirebiliyordu, kendi ağzında taşıyarak. Hiçbir insan anne, bu vahşi, zavallı kadının bu küçük yetim çocuk için gösterdiğinden daha özverili bir fedakarlık gösteremezdi. Kaderin kollarına bıraktığı o küçük yetim için. Sonunda ateş geçti ve çocuk iyileşmeye başladı. Hiçbir şikayet sıkı dudaklarını geçmedi. Ama yaralarının acısı, dayanılmaz bir şeydi. Göğsünün bir kısmı kaburgalarına kadar açıktı. 3 kaburga gorillerin güçlü darbeleriyle kırılmıştı. Bir kolu neredeyse kopmuştu dev dişlerden. Ve boynundan büyük bir parça koparılmış,
juguler damarı ortaya çıkarmıştı. Acımasız çenelerin mucizevi biçimde ıskaladığı nokta. Onu büyüten kaba adamların soğukkanlılığıyla katlandı acısına. Sessizce, diğerlerinden uzaklaşmayı, uzun otların içinde kıvrılıp uzanmayı tercih ederdi. Acısını gözlerinin önünde sergilemeye değil. Kalanın yalnız yanında olması, ona iyi geliyordu. Ama artık biraz daha iyiydi ve Kala daha uzun süre yiyecek aramaya gidebiliyordu. Çünkü sadık hayvan, Tarzan bu kadar zayıfken neredeyse hiç yememiş, kendi halinin sadece bir gölgesine dönüşmüştü. Küçük için sonsuzluk gibi görünen bir süre geçtikten sonra, bir kez daha yürüyebildi. Ve o andan itibaren iyileşmesi o kadar hızlı ilerledi ki, bir ay içinde her zamanki kadar güçlü ve aktif hale geldi. İyileşmesi sırasında gorilla ile olan savaşı zihninde defalarca yaşadı. Ve ilk düşüncesi, o harika küçük bıçağı geri almaktı. Onu umutsuzca zayıf bir adamdan, ormanın güçlü korkusunun üstüne taşıyacak silahını. Ayrıca kulübeye dönüp araştırmalarına devam etmek için sabırsızlanıyordu. O harika içeriğin sırlarını çözmeye. Bir sabah erken saatlerde, yalnız başına yola çıktı. Biraz aradıktan sonra merhum rakibinin temiz kemiklerini buldu. Ve yakınlarında, düşmüş yaprakların altında gömülü bıçağı. Şimdi pas ile kırmızıya dönmüştü. Toprağın nemine ve kurumuş kana maruz kalmıştı. Eski parlak yüzeyindeki değişikliği sevmedi. Ama hala güçlü bir silahtı. Ve artık düşünüyordu, eski Tablat'ın azgın saldırılarından artık kaçmayacaktı. Kısa süre sonra kulübedeydi. Ve kısa süre içinde mandal sırrını tekrar çözdü, içeri girdi. İlk işi kapıyı içeriden kilitlemek oldu. Nasıl çalıştığını dikkatle inceleyerek öğrendi. Ve içeriden kapıyı kilitleyebildiğini fark etti. Bunu yaptı. Soruşturması sırasında tacize uğramamak için. Kulübede sistematik bir arama başlattı. Ama dikkati kısa sürede kitaplara çekildi. O garip ve güçlü büyünün kaynağı. Başka hiçbir şeye odaklanamıyordu. Diğer kitaplar arasında bir rehber, çocuk okuyucuları ve çok sayıda resimli kitap vardı. Ayrıca harika bir sözlük. Hepsini inceledi. Ama en çok fotoğraflar ilgisini çekiyordu. Fotoğraf olmayan sayfalardaki garip küçük böcekler ise hayranlığını ve en derin düşüncelerini uyandırıyordu. Babasının kulübesindeki masanın üstüne çömelip oturmuştu. Pürüzsüz, kahverengi, çıplak küçük bedeni kitabın üzerine eğilmişti. Güçlü ince elleri tutuyordu kitabı. Uzun siyah saçlarının büyük şoku, iyi şekillenmiş başında dinleniyordu. Parlak, zeki gözleri etrafında geziniyordu. Tarzan, maymunlu Tarzan, küçük ilkel adam. İşte tam bu tabloda, ilkel dokunuşun alegorik bir figürü sunuyordu kendini. Cehaletin kara gecesinden öğrenmenin ışığına doğru uzanan bir el. Küçük yüzü gergindi. Kısmen kavramıştı, bulanık bir şekilde, belirsiz bir yolda. Garip küçük böceklerin sırrını açacak anahtara giden bir düşüncenin temelleri. Ellerinde, kendisine benzer küçük bir maymunun fotoğrafına açılmış bir sayfa vardı. Eller ve yüz dışında garip renkli tüylerle kaplıydı. Ceket ve pantolon böyleydi, diye düşündü. Resmin altında 3 küçük böcek vardı. Ve şimdi sayfanın metninde bu üçlü, aynı sırada defalarca tekrarlanıyordu. Öğrendiği bir şey daha vardı. Bireysel böcekler nispeten azdı. Ama bunlar defalarca tekrarlanıyordu. Bazen tek başına, ama çoğunlukla başkalarıyla birlikte. Yavaşça sayfaları çevirdi. B-O-Y kombinasyonunu aradı. Hemen onu başka bir resmin altında buldu. Küçük maymun ve 4 bacaklı bir hayvan, çakala benziyor ama benzemiyordu da. Bu resmin altında şu böcekler görünüyordu. İşte oradaydılar. Küçük maymuna her zaman eşlik eden o 3 küçük böcek. Ve böylece, çok yavaş ilerledi. Çünkü bu zor ve zahmetli bir görevdi. Kendine bilmeden koyduğu bir görev. Harfler hakkında en ufak bir fikri olmadan, yazılı bir dil hakkında hiçbir şey bilmeden, okumayı öğrenmek. Bunu bir günde başarmadı. Bir haftada değil, bir ayda değil, bir yılda bile değil. Ama yavaşça, çok yavaşça, olasılıkları kavradı. Ve 15 yaşına geldiğinde, her resimlenmiş figürü temsil eden harf kombinasyonlarını öğrenmişti. Eşik ve birleşimleri, fiilleri ve zarfları, zamirleri, sadece en ufak bir kavrayışla anlıyordu. Yaklaşık 12 yaşındayken, masanın altındaki keşfedilmemiş bir çekmecede bir sürü kurşun kalem buldu. Biriyle düz bir yüzey üzerinde siyah çizgi oluşturduğunu fark ettiğinde, çok sevindi. Bu yeni oyuncakla o kadar titizlikle çalıştı ki masa kısa sürede karalama halkaları ve düzensiz çizgilerle doldu.
Kalem ucu aşınan ahşap. Sonra başka bir kalem aldı. Ama bu sefer, belirli bir amacı vardı. Kitapların sayfalarında gördüğü küçük böcekleri yeniden üretecekti. Zor bir görevdi. Kalemi hançer tutar gibi tutuyordu. Bu yazı kolaylığına pek katkı sağlamıyordu. Aylarca direnç gösterdi, gelebildiği zamanlarda kulübede çalışarak. Sonunda deneme yanılmayla, kalemi en iyi yönlendirip kontrol edebileceği pozisyonu buldu. Ve en sonunda, küçük böceklerden herhangi birini kabaca çoğaltabildi. Böylece, yazmaya başladı. Böcekleri kopyalamak ona başka bir şey daha öğretti. Sayıları, bizim anladığımız gibi sayamıyordu, ama miktar ve temel hesaplamalar hakkında fikir sahibiydi. Elindeki parmaklar kadar. Çeşitli kitapları araması onu en sık tekrarlanan böcek türlerini keşfettirdi. Bunları sıklıklarına göre büyük ve itinalı bir düzende çıkardı. Büyüleyici alfabe kitabını incelemişti. Eğitimi ilerledi. Ama en büyük keşif, büyük resimli sözlük oldu. Metin yerine resimler üzerinden anlamı kavramada bu sözlük tükenmez bir kaynaktı. Kelimelerin alfabetik sıraya göre düzenlendiğini keşfettiğinde çok sevindi. Aşina olduğu kombinasyonları arayıp bulabiliyordu artık. Ve onları takip eden kelimeler, onu bilgeliğin labirentlerinde daha da derine götürüyordu. 17 yaşına geldiğinde, Basit Çocuk kitabını ve küçük böceklerin gerçek ve harika amacını tam olarak anlamıştı. Artık tüysüz bedeni ya da insan hatları için utanmıyordu. Çünkü aklı ona söylüyordu, vahşi ve tüylü yoldaşlarından farklı bir ırktan olduğunu. Ve böylece, okumayı öğrendi. O andan itibaren ilerlemesi hızlandı. Büyük sözlük ve aktif zekası sayesinde, miras yoluyla aldığı olağanüstü akıl yürütme gücüyle, pek çok şeyi ustaca tahmin etti. Her zaman tam doğru değildi, ama çoğunlukla gerçeğe çok yakındı. Kabilenin göç alışkanlıkları eğitiminde birçok ara yarattı. Ama kitaplarından koparılsa bile, aktif beyni büyüleyici tutkusunun gizemlerini keşfetmeye devam ederdi. Kabuk parçaları, düz yapraklar ve çıplak toprak parçaları, bunların hepsi kopya defteri görevi gördü. Av bıçağının ucuyla kazıyarak öğrendiği dersleri pekiştirdi. Hayatın daha sert görevlerini de ihmal etmedi. İpiyle pratik yapmaya devam etti. Elindeki keskin bıçağı düz taşlarda bilerken keskin tutmayı öğrendi. Tarzan aralarına geldiğinden beri, Kerçağ'ın liderliği diğer kabileleri korkutmayı başarmıştı. Ormanın kendi bölgesinde boldurdu yiyecek, azdı kayıp. Komşuların yırtıcı saldırılarından korunuyorlardı. Bu yüzden genç erkekler yetişkin oldukça, bunu tercih etmeye başladılar. Kendi kabilelerinden ya da başka bir kabileden eş alarak Kerçağ'ın grubunda kalmak. Ya da yeni tesisler kurmak ya da korkutulanlarla savaşmak, ev üstünlüğü için. Bazen arkadaşlarından daha vahşi biri bunu deniyordu. Ama henüz zaferin avucunu Kerçak'tan alabilecek kimse gelmemişti. Tarzan kabilede, tuhaf bir konumdaydı. Onu onlardan biri olarak görüyorlardı, ama bir şekilde farklıydı. Yaşlı erkekler ya onu tamamen görmezden gelir, ya da kindar bir nefret beslirdi ona. Harika çevikliği, hızı ve kalanın sert koruması olmasaydı, çoktan erken yaşta gönderilmişti. Tablat onun en sürekli düşmanıydı. Ama Tablat sayesinde, yaklaşık 13 yaşındayken, düşmanının zulmü aniden sona erdi. Ağır biçimde yalnız bırakıldı, sadece biri tarafından değil. O garip, vahşi çılgınca öfke nöbetlerinden birinde, ormanın en vahşi erkeklerinden birini saldırdığı için. O zaman, hiçbiri güvendeydi. Tarzan saygı hakkını tesis ettiği gün, kabile toplandı. Küçük doğal bir amfiteyatroda, sarmaşık ve sürüngenlerin sardığı alçak tepeler arasında bir çukurda. Açık alan neredeyse daireseldi. Her elin üzerinde dokunulmamış ormanın devleri yükseliyordu. Matlaşmış çalılıklar, devasa sandıklar arasına bu kadar sıkı yamalanmıştı ki, küçük, düz arenaya açılan tek yol ağaçların üst dallarından geçiyordu. İşte burada, kesintiden korunaklı bu yerde, kabile sık sık toplanırdı. Amfiteyatronun merkezinde o garip toprak davullardan biri duruyordu. Antropoidlerin inşa ettiği, orman sesi için. İnsanların duyduğu ama kimsenin görmediği bir ses kaynağı. Birçok yolcu büyük maymunların davullarını görmüştü. Bazıları dövme seslerini duymuştu. O vahşi, tuhaf eğlencelerin seslerini. Ormanın lordlarının ilk ve anlaşılmaz törenlerini. Ama Tarzan, Lord Greystoke, şüphesiz, Damdam'ın şiddetli, çılgın, baş döndürücü eğlencesine katılan tek insandı. Bu ilkel fonksiyon, tartışmasız tüm modern kilise ve devlet törenlerinin atası.
Sayısız çağlar boyunca, doğumdan bu yana insanlığın en uç surlarının ötesine, vahşi kıllı atalarımız toprak sesin eşliğinde damdam ayinlerini dans ediyorlardı. Tropikal ayın parlak ışığı altında. Bugün de değişmeden duran o uzak geçmişte, ilk tüylü atamız sallanan bir daldan yumuşak çimenin üzerine hafifçe düştüğünde. Tarzan'ın kurtuluşunu kazandığı o gün, kabile sessizce amfiteyatro zeminine indi. 100 kişiydiler. Damdam ritüelleri, kabilenin önemli olaylarını işaret ederdi. Zafer, esir alınması, büyük bir orman sakininin öldürülmesi, bir kralın ölümü ya da tahta çıkışı. Ve belirli törensel bir şekilde gerçekleşirdi. O gün, dev bir maymunun, başka bir kabileden birinin öldürülmesi için toplanmışlardı. Kerçak halkıyla arenaya girdi. İki güçlü boğa, aralarında yenilenlerin cesedini taşıyordu. Yüklerini toprak tamburun önüne bıraktılar. Sonra yanına çömeldiler. Topluluk ise yükselen ayı bekledi, uyumak için çimenli köşelere kıvrılarak. Çünkü ay, vahşi orgilerin başlangıcına işaret edecekti. Saatlerce küçük açıklıkta tam bir sessizlik hakimdi. Yalnız parlak tüylü papağanların uyumsuz notaları ya da binlerce orman kuşunun durmaksızın çığlıkları kırıyordu bu sessizliği. Canlı orkideler ve gösterişli çiçekler arasında, orman krallarının yosunlu dallarında. Sonunda karanlık çöktükçe, maymunlar harekete geçti. Kısa sürede toprak tamburun etrafında büyük bir daire oluşturdular. Dişiler ve yavrular dışta ince bir çizgi halinde çömeldi. Önlerinde ise yetişkin erkekler uzanıyordu. Davulun önünde 3 yaşlı dişi oturuyordu. Her biri 15 ya da 18 inç uzunlukta düğümlü bir dalla donanmış. Yavaşça, yumuşakça, davulun yüzeyine tıklamaya başladılar. Yükselen ayın ilk hafif ışınları etraftaki ağaç tepelerini gümüş gibi işliyordu. Işık arttıkça kadınlar frekansı artırdı. Darbelerinin şiddetiyle vahşi, ritmik bir gürültü her yöne yayıldı. Kilometrelerce uzanan harika ormana, büyük, vahşi canavarlar, dik kulaklar ve kalkık başlarla dinliyordu. Bu dam sesini. Ama hiçbiri yaklaşmadı. Çünkü tüm güçleriyle toplanmış büyük maymunlar, orman komşularının göğsünü derin bir saygıyla dolduruyordu. Davulun uğultusu neredeyse sağır edici bir sese ulaşınca. Kerçak fırladı. Çömelen erkekler ile davulcular arasındaki açık boşluğa. Dik durarak başını geriye attı. Yükselen aya baktı. Büyük kıllı patileriyle göğsüne vurdu ve korkulu kükreme çığlığı attı. 1, 2, 3 kez. O korkunç çığlık kalabalık ortamda yankılandı. Hızlı ama düşünülemez derecede ölü, dünya yalnızlığında. Sonra, çömeldi. Kerçak sessizce açık çemberin etrafında sürünerek uzaklaştı. Sunak davulunun önünde yatan ölü bedenden uzakta. Geçerken küçük, vahşi, kötü niyetli kırmızı gözleri cesede ilişti. Başka bir erkek arenaya atladı. Korkunç çığlıkları tekrarladı. Kral gizlice peşinden gitti. Bir tane daha, ardından hızlıca bir tane daha. Ardı ardına, orman neredeyse bitmez tükenmez notalarla yankılanıyordu. Onların kanlı çığlıkları, zorluk ve avukat, tüm yetişkin erkekler ince bir sıra halinde dönen dansçılara katıldığında, saldırı başladı. Kerçak, elindeki yığından büyük bir sopa kaptı. Ölü maymuna öfkeyle saldırdı. Cesede korkunç bir darbe indirdi. Savaşın hırlamalarını ve gürlemelerini savuruyordu aynı anda. Davulun uğultusu şimdi daha güçlü geliyordu. Darbeler arttıkça savaşçılar da avın kurbanına yaklaştı, vurdu. Ölüm dansının çılgın girdabına katıldı. Tarzan, vahşi, zıplayan kalabalıktan biriydi. Kahverengi, terli ve kaslı beden, ay ışığında parlıyordu. Kaba ve tüylü vahşiler arasında yumuşak ve zarif bir şekilde. Taklitçi avında hiçbiri ondan daha gizlice hareket etmiyordu. Saldırının vahşiliğinde en vahşi o oluyordu. Dansta ölüm tanrısının izinde havaya bu kadar yükselen başka biri yoktu. Gürültü ve davul hızı arttıkça, dansçılar da görünür biçimde sarhoş oldu. Vahşi ritim ve bağırışlarla, sıçramaları arttı. Çıplak dişlerden tükürük damladı. Dudaklar ve göğüsler köpükle lekelenmiş gibiydi. Yarım saat boyunca garip dans devam etti. Ta ki Kerçak'tan bir işaret gelene kadar. Davulların sesi kesildi. Kadın davulcular aceleyle dansçıların sırasının dışına koştu. Sonra, erkekler tek tek başlarını attılar. Korkunç darbelerle parçalanmış şeye. Et nadiren tatmin edici miktarlarda gelirdi çenelerine. Bu yüzden vahşi eğlencelerinin uygun finali, taze öldürülmüş etin tadıydı. Dikkatlerini geç düşmanlarına çevirdiler. Yuttular. Büyük dişler leşin içine battı. Devasa parçalar kopardı.
En güçlü maymunlar en seçkin lokmalar için savaşırken, zayıflar dış kenarda bekliyordu. Savaşan, hırlayan sürü, birinin bir kemik bırakmasını ya da soygun için fırsat çıkmasını bekliyordu. Tarzan, maymunlardan daha fazla et arzusu ve ihtiyacı içindeydi. Et yiyen bir ırktan geliyordu. Ve bu iştah hayatında hiç tam doyurulamamıştı. Şimdi çevik küçük bedeni, mücadele eden, parçalayan maymunlar topluluğunun içine daldı. Payını almak için, yanında babasının av bıçağı asılıydı. Kendi yaptığı bir kından, hazine kitaplarındaki fotoğraflardan yaptığı kopya. Sonunda hızla kaybolan ziyafete ulaştı. Keskin bıçağıyla umduğundan daha cömert bir porsiyonu kesti. Tüm kıllı bir ön kolu, güçlü Kerçak'ın ayaklarının altından çekip çıkardı. Kerçak ise o anda kraliyet açgözlülüğünü sürdürmekle meşguldü. Bu küçük lese majeste eylemini fark etmedi. Küçük Tarzan mücadele eden kütlenin altından sıyrıldı. Korkunç ödülünü göğsüne sıkıca tutarak. Ziyafetin kenarında boşuna dolaşanlar arasında yaşlı Tablat da vardı. İlk olanlardan biriydi ama artık daha fazlası için geri dönmek zorundaydı. Ve işte o zaman, Tarzan'ı gördü. Çocuk pençelerden çıkarken kalabalığı iterek, kıllı ön koluyla vücuduna sıkıca sarıldı. Tablat'ın küçük, yakın, kan sağanağı, domuz gözleri, nefret dolu parıltılarla düştü hedefe. Açgözlülük de vardı gözlerinde. Çocuğun taşıdığı dişli zarafet için. Ama Tarzan baş düşmanını hızla gördü. Büyük canavarın ne yapmak istediğini anladı ve dişilere ve yavrulara doğru çevikçe sıçradı. Aralarına karışmayı umuyordu. Tablat hemen peşindeydi. Saklanmaya vakit yoktu. Karşı karşıya kalacaktı onunla. Hızla çevredeki ağaçlara koştu. Çevik bir sıçrayışla alt uzuvu bir eliyle tuttu, yükünü dişlerine aktardı, hızla yukarı tırmandı. Hemen arkasında Tablat. Yukarı, yukarı, ormanın yüksek hükümdarının dalgalanan zirvesine. Orada ağır peşinden gelen kişi onu takip edemedi. 30 feet, 50 feet aşağıdaki öfkeli köpüklü yarı yarata alaycı sözler ve hakaretler savurarak oturdu. Sonra Tablat delirdi. Korkunç çığlıklar ve kükremelerle yere koştu. Dişilerin arasına daldı. Genç ve büyük dişlerini bir düzine minik boyuna geçirdi. Dişi kuşların sırt ve göğüslerinden büyük parçalar yırttı. Parlak ay ışığında Tarzan, bu çılgın öfke karnavalına tanıklık etti. Dişilerin ve gençlerin ağaçların güvenliğine koştuğunu gördü. Arenada büyük boğalar da deli olmuş dişlerin acısını hissetti ve anında siyah gölgelere eridi ormanın içinde. Amfiteyatroda artık sadece 2 kişi kalmıştı. Tablat ve geç kalan bir kadın. Kadın hızla Tarzan'ın oturduğu ağaca doğru koşuyordu. Hemen arkasında berbat Tablat. Kalaydı. Tarzan Tablat'ın ona yaklaştığını gördü. Ve daldan dala bir taş gibi düştü. Koruyucu annesine doğru. Şimdi sarkan uzuvların altındaydı. Hemen Tablat'ın üzerinde, yarışın sonucunu bekliyordu. Havaya sıçradı. Alçakta sarkan bir dalı tuttu. Ama neredeyse Tablat'ın kafasının üzerinden geçmişti. Şimdi güvendeydi. Ama o sırada, yırtılma sesi. Dal kırıldı. Ve onu tamamen fırlattı. Tablat'ın kafasına serdi. İkisi birden düştü. İkisi de bir anda kalktı. Ama Tarzan daha hızlıydı. Öyle ki, öfkeli boğa, adam çocuğun kendisiyle kalanın arasında durduğunu gördü. Vahşi yaratık için en iyi şey buydu. Zafer kükremesiyle küçük Lord Greystoke'un üzerine atladı. Ama dişleri, asla kapanmadı. Kaslı bir el hızla dışarı fırladı. Kıllı boğazını kavradı. Diğer el ise keskin av bıçağını geniş göğsüne 12 kez sapladı. Yıldırım gibi darbeler yağdı, ancak Tarzan gevşek bedenin altında çöktüğünü hissettiğinde durdu. Beden yere yuvarlanırken, maymunlu Tarzan ayağını ömür boyu düşmanının boynuna koydu. Gözlerini dolunuya kaldırdı. Sert genç başını geriye attı. Ve halkının vahşi, korkunç çığlıklarını seslendirdi. Kabile teker teker ağaç sığınaklarından indi. Tarzan ve yenilmiş düşmanını çevreledi. Hepsi geldiğinde, Tarzan onlara döndü. "Ben Tarzan," diye bağırdı. "Ben harika bir katiliyim. Maymunlar arasındaki Tarzan'a ve annesi Kala'ya herkes saygı duyacak. Aranızda Tarzan kadar güçlü olan yok. Düşmanları, dikkatli olsun. Genç Lord Greystoke, Kerçak'ın kötü, kırmızı gözlerine tam anlamıyla bakıyordu. Güçlü göğsüne vurdu. Ve bir kez daha, tiz çığlıkla haykırdı. Meydan okuma.